Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Cumhur Eşin, 13 seneden beri Almanya'dayım. Burada bütün biriktirdiğim bilgileri yeni gelenlere, Almanya'da öğrenci olanlara veya daha uzun süreden beri Almanya'da yaşayanlara veya burada doğmuş olanlara aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu video da sizin için çok faydalı olur. Almanya ABC'si tabii ki devam ediyor. Bugün İ harfindeyiz. İ harfinde maddemiz ikinci el. Almanya'ya uyum için bu maddeyi özellikle bugün vurgulamak istedim. Çünkü hem Almanya'ya uyum için hem de Almanya ile Türkiye arasındaki önemli bir farkı anlamak için ikinci el konusu gerçekten önemli. Ben biraz istatistiklere baktım. Çünkü iki ülkedeki ikinci el kullanımını anlamak için sadece benim gözlemim yeterli değil. Onu tasdik için istatistiklerden faydalandım. Şöyle görünüyor olay. Her 3 Almandan biri ihtiyaçlarını bir şekilde alışverişte gidermek için, satın almak için ikinci el dükkanlarına gidiyormuş. Yani her 3 Almandan biri ikinci eli düzenli olarak kullanıyor. İhtiyaçlarını o şekilde karşılamış oluyorlar. %40'tan fazlası da Alman toplumunun arada sırada ikinci eli kullanıyormuş. Yani ikinci el dükkanlar olabilir, onun dışında başka şeyler olabilir. Şimdi bu tabii Türkiye'den gelenler için veya Türkiye'den bakanlar için biraz garip görünüyor. Çünkü biz Almanya'yı biraz daha farklı hayal ediyoruz. Nasıl bir hayal bu? Almanya bizim için gelişmiş bir ülke, müreffeh bir ülke. Dolayısıyla insanlar ikinci ele o kadar da tenezzül etmezler diye kafamıza canlandırabiliriz. Tam aksine hiç de öyle değil. Yani İkinci el kullanımı Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksek Almanya'da. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunun iki temel sebebi var. Yani bu iki temel sebep bir tanesi çok zor durumda olan veya işte iktisadi anlamda geçinemeyen insanlar belki ikinci elden faydalanıyor gibi gözükebilir ama bu sadece o sınıf için geçerli bir şey değil. Almanya'da toplumun birçok sınıfında, birçok kesiminde geçerli olan bir şey bu. Ve son derece de kabul gören bir şey. Yani siz ikinci el bir şey kullandığınızı birine söylediğinizde herhangi bir şekilde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmazsınız. Şimdi iki sebepten bahsettim. Onları biraz açmak istiyorum. Birincisi insanların bir şekilde mantık çerçevesi içerisinde fazla ve gereksiz para vermek istememeleri. Bu ikinci el piyasasında mesela neler olabilir? Çocuk oyuncakları olabilir. Çocuk eşyaları, çocuk kıyafetleri, yetişkin kıyafetleri, mobilyalar, elektronik eşyalar olabilir. Örneği vermek için mesela çocuk kıyafetlerinden yola çıkarım. Çocuk kıyafetlerinin ikinci eli çok yaygındır. Sebep çocuk yetiştirenler bilir. Çocuklar bir sezonluk kıyafet aldıklarında onları 2 sezon giyemezler çoğu zaman. Büyüdükleri için yeni kıyafet gerekir. Dolayısıyla ikinci el piyasası için en uygun şeylerden bir tanesi çocuk kıyafetleri. Ve bu çok Almanya'da yaygın bir şeydir. Gereksiz masraf konusundan bahsettim. Bunu bir şekilde sayısallaştıralım. Birinci el dükkana gittiniz, bir mağazaya gittiniz. Bir tane tişört alacaksınız çocuğa. Örnek olarak veriyorum sadece. Farklı fiyatlar tabii ki olabilir. Diyelim ki tişörtün fiyatı 20 euro. Yani olabilecek bir şey. Daha düşük de olabilir, daha yüksek de olabilir ama 20 euro olduğundan yola çıkalım. Sadece kıyas için söylüyorum. Bunu var Türk parasına çevirmeyin. Çünkü herhangi başka bir kıyasınız olmadığı için bunu kıyaslama şansınız yok. Birçok sosyal medya içerisinde zaten o çevirilerden hata yapıldığı için insanlara farklı içerikler veriliyor. Sadece benim kıyasımdan yola çıkalım şu an. Diyelim ki 20 euro bir tişört. Birinci el. 5 tane ihtiyacınız var. 5 tane aldığınızda kaç para yaptı toplamda? Ne kadar yaptı? 100 euro yaptı. 100 euro gerçekten ciddi bir meblağ. Yani Almanya'da çalışıyor olsanız da 100 euro alışveriş yapmak gerçekten ciddi bir masraf. Peki ikinci el dükkanına gittiğinizde aynı alışverişi yaptığınızda aynı şeyi bulamayabilirsiniz ama benzerini bulabilirsiniz. 5 tane tişört aldınız. Tanesini 5 Euro'dan alabilirsiniz. Yani 5 çarpı 5 25 Euro. Yani dolayısıyla 100 Euro vermek yerine 25 Euro verip o dükkandan ayrılabilirsiniz. Bu birinci sebep. Yani gereksiz masraftan bir şekilde kaçınırsınız. Bu birinci sebep. İkinci sebep eşyalara ne olursa olsun inanılmaz iyi bakılıyor Almanya'da. Yani bunu gördüğünüz zaman özellikle ikinci el pazarlarında veya internet portallerinde satılan ürünlere de bakarsanız
Almanya'ya yerleşenler yavaş yavaş onlara adapte olduğu için aldıkları ürünlerde bunu görsel olarak zaten fark ediyorlar. Yani kıyafet olsun, ev eşyası olsun, mobilya olsun, süs eşyası olsun, ayakkabı olsun, elektronik eşya olsun, ne olursa olsun. Yani gerçekten Alman toplumunun eşyaya bakması ve onun bir şekilde zarar görmeyecek şekilde zaman içerisinde kullanılması gerçekten inanılmaz seviyeler. Yani bunu söylemek lazım. Bazen insan gerçekten ikinci el dükkanlarında aldığı şeyin bu gerçekten ikinci el mi diye inanamadığını düşündüğü oluyor. Gerçekten ya bu bana da çok oldu. E, Ya bu çok eski eşyalar için de olabiliyor. Yani bir mobilya alıyorsunuz ikinci el. Ya bu gerçekten kullanılmış mı diye şaşa kalabiliyorsunuz. Bu olabilecek bir şey. Onun dışında yani iki tane sebepten bahsettim. Çok önemli sebep. Bu ikinci sebep de aslında ikinci elin döngüsünün sürekliliğini aslında destekleyen bir şey. Çünkü ürünlere iyi bakılmasa ikinci elde de o ürünler aslında uzun süre kalamaz. Çünkü bir şekilde zarar görecekleri için çabucak o ürünler ikinci el pazarında o kadar uzun duramazlar. Ama gerçekten ya, kıyafette bile çok uzun süre, çok uzun döngüyle ürünlerin, kıyafetlerin döndüğünü görebiliyorsunuz. İkinci el dükkanlarının haricinde yine ikinci el ürün bulabileceğiniz tabii ki bit pazarları var. Yani gerçekten bu başlı başına bir olay bence. E, Bence başlı başına bir kültür etkinliği bit pazarları. Yani biraz istatistiklere baktım. Benim için Almanya'daki bit pazarları gerçekten efsane. Türkiye'den geldiğim için orayla tabii kıyasladım ilk başta. Ee, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da daha da büyük çapta bit pazarları varmış. Yani ürün gamı itibariyle de daha zengin olanları ve ülke çapında da daha zenginlermiş. Öyle gözüküyor. Ama genel anlamda ben Almanya'nın bit pazarlarında çok zengin olduğunu söyleyebilirim. Yani çok fazla ülkede bunları kıyaslama şansım olmadı ama kendi hayal gücüm çerçevesinde, kendi gördüklerim çerçevesinde Almanya'dakinin de yani bütün bit pazarlarını kastediyorum. E, Meraklısına göre biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum gerçekten. Tabii buradaki ürün gamı biraz daha farklılaşıyor. Yani ikinci el dükkanlarında siz genelde kıyafet ağırlıklı, oyuncak ağırlıklı, mobilya pek bulamazsınız. Mobilya genelde internet portalleri üzerinden satılıyor. Elektronik eşya genelde ikinci el dükkanlarında olmaz. Onlar daha çok internet üzerinden ve onların e, özel odaklı, özel hedefli portaller oluyor. Onların üzerinden satılıyor. Ama bit pazarlarında tabii gerçekten bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Acayip bir şey. Yani 100 senelik, 150 senelik eşyalar bulabiliyorsunuz. Mesela benim köstekli saat merakım var. Yıllar önce herhalde 2-3 sene oldu. Mesela şu saati bulmuştum. E, Bu saat 1923 yapımı bir saat. 102 senelik bir saat. Halen de çalışıyor. Tabii içinizden vay nasıl bir antika saat bulmuş inanılmaz değerlidir diye düşünenler mutlaka vardır. Kesinlikle öyle değil. Bu eşyalara, bu eski eşyalara çok iyi bakıldığı için ve aynı zamanda bunlardan çok fazla bulunabildiği için. Tabii ki bunların değeri, piyasa değeri o kadar da yüksek olmuyor. Aynı zamanda bazılarında tabii zamana bağlı yıpranmalar veya bir şekilde zarar görmüş alanlar olabiliyor. Bunda da var. Muhtemelen ekranda gözükmeyecektir ama e, Akrep Yelkova'nın bağlantı noktasına yakın bir yerde bir zarar görmüş alan var. Dolayısıyla ben bunu çok uygun fiyata bu şekilde alabildim. Zaten herhangi bir şekilde zarar görmemiş olsaydı fiyatı daha da yükselecekti. Ama dediğim gibi bulunma ihtimali ve sayısı çok fazla olduğundan yani bunlara çok iyi bakıldığından piyasa değerleri genelde o kadar da yüksek olmuyor. Çok nadiren bulunan ve ayrı bir özelliği olan çok niş bir ürün olursa o zaman fiyatları çok yüksek oluyor. Sadece bir örnek olması açısından vermek istedim. Yani tekrardan toparlarsak Almanya'daki uyum için, Almanya'ya tam anlamıyla entegre olmak için ikinci el kullanımıyla ilgili olarak kafadaki kalıpları biraz değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Kapanışa yaklaşırken YouTube muhtemelen sizin için en uygun videoyu şu an öneriyor. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.